Merhabalar, kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda elbisemizi kesmiştik gördüğünüz gibi. Pens için çok soru soran oldu arkadaşlar. Bakın ben ön beden göğüs penslerimi diktim ve gördüğünüz gibi hiç kol evinde bir sıkıntı olmadı. Sadece arka boyumuz biraz uzun geldi ki bu normal. Arka boyumuzdan hemen fazlalığı çıkarıyoruz ve elbisemizin kesimine, dikimine başlıyoruz arkadaşlar. Bakın ben arka penslerimi diktim. Önde de göğüs penslerimi diktim. Evet, şimdi elbisemizin dikimine geçiyorum. Omuzlarımı dikiyorum. Bakın. Makineye fermuar ayağımı taktım arkadaşlar. Fermuarımızı da aldık. Şimdi fermuarımızı dikeceğiz. Fermuarımı tutuyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. 1 santim, 1,5 santim aşağıdan yerleştiriyorum stoperimi. Fermuar ayağımı tam fermuarımın dibine yerleştirdim. Bakın çizginin üzerinden fermuarımı dikeceğim. Sanayiye alışkın olunca ev tipi biraz zorluyor beni. Fermuarımı yaklaşık bele kadar dikeceğim arkadaşlar. Bu kadar mesafe yeterli geldi bana. Şimdi fermuarımı kapatıyorum ve fermuarımın üzerine işaret alacağım. Bakın burası bitiş yeri. Burası da başlayacağımız yer. Evet arkadaşlar, fermuarımızın başlayacağı, biteceği yeri ayarladık. Şimdi ikinci tarafını dikiyoruz. Bakın çıt atmıştık buraya. Bu çıtı bu işaretten yerleştiriyorum. Fermuarımı dikmeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi fermuarımızı da diktik. Şimdi elbisemizin altını dikeceğiz. Fermuarın altını dikeceğiz arkadaşlar. Arka ortasını. Fermuarın bitiş noktasından hemen fermuar ayağımı yerleştiriyorum arkadaşlar. Bakın fermuarımızı da buradan çekiyoruz. Ve hemen arka ortasını dikmeye başlıyorum. Arka ortasında bir miktar yırtmaç yapmak istiyorum arkadaşlar. Rahat yürüyebilmek için. Şöyle bir 40 santimden işaretliyorum.
Ben 40 santime kadar arka ortasını dikeceğim arkadaşlar. Evet, 40 santime kadar arka ortasını da diktim yırtmaç olarak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Açık bir yırtmaç yapacağım şu şekilde. Evet, şimdi dikişlerimi arkadaşlar hazırladığımız ön ve arka pervazları, omuz dikişlerini yapıyoruz. Fermuar ayağını değiştirdim. Pervazlarımın omuz dikişlerini yapıyorum. Elbisemin yakasına pervazımı dikeceğim arkadaşlar. Evet. Yakamın düzüyle pervazımın düzünü şu şekilde iğneliyorum. Omuz dikişleri birbirine denk gelecek şekilde iğne takıyoruz. Ve bakın burayı açık bir şekilde buradan dikiyoruz. Bir santim dikiş payımız var arkadaşlar. Bir santim dikiş payından yaka pervazını dikiyorum. Hemen çeviriyorum arkadaşlar. Fermuarımın dibinden de aşağıya doğru bir dikiş atıyorum. Evet, şimdi hemen pervazımı şöyle köşeden çeviriyorum. Bir bakıyorum, gayet güzel. Tabii çevirmeden önce buralara çıt atacağız arkadaşlar. Şurayı da dibinden dikeceğim. Fermuarımın dibinden. Hemen fazlalık payını kesiyorum.
Burayı da şöyle bir çevirip bakıyorum arkadaşlar fermuarımıza. Evet, gayet güzel. Şimdi içlerine çıt atacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle yaka gibi, pervaz gibi yerleri rahat çevirebilmek için küçük küçük çıtlar atıyoruz dikişi kesmeden. Sonra arkadaşlar pervazımıza çima dikişi atıyoruz. Payları pervaza doğru yatırıyoruz. Pervazın üzerinden çima dikişi atıyoruz. Yakamız geriye dönmesin diye. Sol evimizi de pervazımızla temizleyeceğiz. Ön taraf pervazdan başlıyorum. Pervazlarımızı omuzdan birleştirdik. Ön ve arka olarak. Bakın bu ön pervaz, ön bedenim. Bu şekilde birleştiriyoruz. Siz biye ile de temizleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben pervazla temizlemek istedim. Evet arkadaşlar, yine payımızı pervaza doğru yatırarak buradan çima dikişini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, elbisemizin yanını bu şekilde pervazdan tutacağız. Bu şekilde dikip kapatacağız arkadaşlar. Yanımızı kapatacağız. Kapattıktan sonra çevireceğiz ya da şu şekilde kapatabiliriz. Ya da bu şekilde. Ama temiz olmasını istiyorsanız şu şekilde kapatabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi yırtmacımızı da buradan dikiyoruz. Buradan köşeden dönüyoruz.
Kumaşım simli olduğu için dikişim gözükmüyor zaten arkadaşlar. Evet. Elbisemin yanlarını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, koltuk altından başladım. Bakın buradan başladım, pervazdan. Elbisemin yanını sonuna kadar dikeceğim. Elbisemizin yanında 1,5 santim dikiş payı var arkadaşlar. Dikiş paylarımıza sabit kalarak elbisemizin yanını kapatıyoruz. Elbisemin etek ucunu katlıyorum. Elbisemin bitmiş haliyle geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elbisemizin bitmiş hali. Bakın arkadaşlar, kol evimiz, arka yırtmacımız, gördüğünüz gibi fermuar detayımız, arka penslerimiz. Arka pensleri kullandım ben arkadaşlar. Çok oturan bir elbise olmasını istemediğim için öndeki pensleri kullanmadım. Siz isterseniz önlere de penslerinizi kullanabilirsiniz. Ben çok otursun istemediğim için kullanmadım. Sadece göğüs penslerini kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok şık bir elbise oldu. Yorumları size bırakıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.